Örgü mü dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Farklı örgülerin bulunduğu Örgü mü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu çiçekli küçük motiflerin yapımını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım motiflerimi sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Böyle atkılardan hırkalara varana kadar, kırlentlere varana kadar dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz, özellikle yeni başlayan arkadaşlarım için ideal ve vazgeçilmez bir model olduğunu düşünüyorum. Gelin bu güzel modeli hep birlikte yapalım inşallah arkadaşlarım. Modellerimi, motiflerimi yaparken şöyle Alize'nin Superwash Comfort isimli iplerini kullandım arkadaşlarım. Ve bunu yaparken 3 milimde, motiflerimi yaparken 3 milimde tığ kullandım arkadaşlar. Şimdi motiflerimizi bu şekilde yan yana yapabileceğiniz gibi, her birisine yapacağınız gibi bunları yapmadan da kullanabilirsiniz. Yani boşluk verebilirsiniz. Veya düz bir hırka yapıp altına bu şekilde motiflendirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani fikirler bundan sonrası tamamen size ait olmuş oluyor. Bebek battaniyeleri de yapabilirsiniz. Çünkü bakın bunlar yumuşacık ve böyle güzel güzel duruyor arkadaşlar. Gelin hep birlikte örelim şimdi. Evet, öncelikle şu şekilde bir halka yapıyorum arkadaşlar. İçerisine giriş yapıyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra içerisine bir tane sık iğne. Araya bir iki zincir. Tekrar bir tane sık iğne daha. Yine iki zincir. İkinci köşeyi yaptık şu anda. Bir iki zincir. Üçüncü köşemiz. Bir iki zincir. Ve geliyorum. Burayı sıkılaştırıp bu ilk zincirin içerisinden giriş yapıyorum. Bu şekilde alttan da bu ipimi alıyorum ve birleştiriyorum. Daha sonra kaydırma yöntemiyle iki zincirimin içerisinden giriş yapıyorum şu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum yine ve bir tane sık iğne, iki tane zincir, tekrar bir sık iğne daha yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar devam ediyorum. Bir iki zincir çektim. Köşelerde iki zincir arkadaşlar. Aralarda bir zincir. Bir tane zincir çektim. Dilediğiniz gevşeklikte yapabilirsiniz. Gevşek gevşek örebilirsiniz arkadaşlar. Bir iki şöyle serbest bırakın, yani kasmayın. Böyle yumuşacık motifler elde edelim. Şöyle bakın, bir tane çektim. Sonra geldim burayla birleştiriyorum. Arasından kaydırarak geçiriyorum. Sonra köşeye geçiyorum yine kaydırma ile bir zincir ve aynı işlemi tekrar ediyoruz. 1 2 bir zincir çekiyorum. Bakın bu ikisinin arasında bir zincir çekmiştim şu şekilde. Oradan giriş yapıyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim, devam ediyorum. Bir diğer sıraya geçtim arkadaşlarım. Bu aradaki bakın birinciyi yaptık. Bir zincir çektik. Tekrar bakın 2. Bu sayımız 4 olana kadar devam edeceğiz. Yani şu aradaki şunların sayısı 4 olacak. Sonra diğer işlemlere geçeceğiz. 1 2 zincir. Bir zincir, bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne şeklinde devam ettiriyoruz. Bunu daha büyük de yapabilirsiniz arkadaşlar.
Bakın 4 tane oldu. Yani son sıramıza geçtik. Evet, son sırama geldim. Hemen buradan birleştiriyorum. Dediğim gibi bunu daha büyük de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tercih tamamen size ait. Şöyle makasımızı alalım ve ipimizi keselim. Ana taban yerimiz burası arkadaşlar. Şimdi bu şekilde yapıp biriktirin. Yani bu ne yapacaksanız projenizi yapın, hazırlayın ve daha sonra iç kısımlarına geçelim. Şimdi ben tabii şimdi hemen bunu yaparak size anlatacağım. Şöyle fazlalığı da keselim. Şimdi taban kısmımız bu şekilde, dediğim gibi şöyle ekleme yapacağız şimdi. Önce ortalarına. Şimdi siz yaparken arkadaşlar önce buradan bunları yapın derim. Yapacağınız proje neyse bunları yapın. Yani bu şekilde bir hazır dursun. Daha sonra alıp şimdi yapacağımız işlemi yapacaksınız. Şöyle köşesinden ve bakın birinci yerimiz burası, ikinci sıra, üçüncü sıra. Üçüncü sıradan şu şekilde giriş yapıyorum. Şöyle. Daha sonra bu ipimi hemen şu şekilde tutunuyorum. Bu ipleri farklı farklı da yapabilirsiniz. Evde arta kalan iplerinizi de çok güzel değerlendirebileceğiniz bir model arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane zincir çektim. İkincisiyle diye bir tane daha çektim. Yani birinciyle tutundum, ikinciyle bir daha çektim. Şöyle tutuyorum. Bir miktar yükseliyorum. Üzerine alıyorum. Aynı yere giriş yapıyorum. O ilk başladığım yere giriş yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Bir daha aynı yerden alarak bu şekilde tığıma topluyorum. Sonra tekrar üzerine alıyorum. Bir yana geçiyorum arkadaşlar. Şöyle. Yani şimdi köşedeydik. Hemen bir yana geçiyoruz. Şöyle aradan giriş yapın. İçerisinden yine çıkartıyorum. 1 2 3 şu şekilde. Sonra yine üzerine alıyorum. Hemen yanındaki yerden de bakın şöyle giriş yaptım. 1 2 3. Bunun boyutunu daha da yükseltebilirsiniz. Üzerine alıyorum. Diğer köşeye geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Köşeye geçtim. Çekiyorum. 2 3. Sonra tekrar üzerine alıp hemen köşenin yanındaki yerden giriş yapıyorum. 1 2 3. Tekrar devam ediyorum. Bunu yapabildiğiniz kadar yapın, çevirebildiğiniz kadar. Zorlandığımız yerde bırakacağız şimdi. 1 2 3. Evet, şimdi bu kadar yeterli bakın. Hemen buradan bir şu şekilde çekiyorum arkadaşlar. Çok kolay bakın. Ve değişik, böyle farklı bir görüntüye sahip olmasına neden oluyor arkadaşlar bu yaptığımız işlem.
Şimdi bakın bu tarafı tamamladık bu şekilde. Şurada yerimiz kaldı. Hemen oraya da yine aynı şekilde şöyle alıyorum üzerine. Bakın şöyle giriş yaptım. 1 2 3 üzerine aldım. Yine ortadan bakın giriş yapıyorum. 1 2 3 üzerine alıyorum. Şuradan bir tane alabiliriz. Diğeriyle birleştirmek amaçlı. Hatta şöyle bir iki tane alalım. Bununla birleştiriyorum. Ve yine aynı şekilde tek tek çekiyorum arkadaşlar. Bu biriktirdiğimi de. Bunu ne kadar biriktirirseniz o kadar böyle şeyleri, kıvrımları daha çok olur arkadaşlar. Yani daha böyle kıvrımlı kıvrımlı bir karanfil gibi durmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi bitirdik. Şöyle kestim. Bakın. Böyle anlatmak istediğim şu kıvrımları. Yani bunu da ne kadar çok çekerseniz üzerine alarak aynı yerden alırsanız o kadar kıvrımı çok olur. Şimdi bunu şöyle biraz ortaya alıp şu ipimi de bunların arasından götürüp evet bakın şöyle bir çiçeğimiz olmuş oldu. Şimdi bunu da yaptıktan sonra modeli bitirdikten sonra tamamen motiflerimizi ne projesi yapacaksak hemen hepsini tamamladıktan sonra ben bu etrafını hani iş yaptım arkadaşlar. Eklemeyi hepsini yaptıktan sonra yaptım. Böyle farz edin yaptık bitirdik. En son olarak şöyle bir köşesinden giriş yapayım. Onu buraya eklemesini de şimdi sizlere göstereceğim. Şöyle bağlıyorum. Yine aynı şeyi kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle 1-2 zincir çektim. Tekrar giriş yapıp bir zincir çekiyorum. Bir tane ilerliyorum. Bir zincir, bir ileriye. Şimdi artık diğer motifimize ekleme yapmamız lazım arkadaşlar. Şöyle alıyorum. Diğer köşesinden bakın çıkarttım bu tığımdan. Şöyle bağladım. Bir tane zincir çektim. Yine köşe olduğu için bir tane sık iğnemi yaptım. Bir zincirimi çektim. Diğer bakın yine çıkarttım. Diğerinin içerisinden giriş yapıyorum şöyle aradan. Ve buraya bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğerine geçiyorum. Bir zincir çekiyorum. Buraya bağlıyorum. Bu şekilde bir oradan bir oradan alarak bağlamayı da yapıyoruz arkadaşlar. Köşeye geldiğimizde hemen karşı köşeden de alalım. Buradan da bağlayalım. Bir zincir çektim. Tekrar sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve bu tarafa doğru devam ediyorum arkadaşlarım.
Geldim son yerden kenardaki çekmiş olduğum bir zincirin içerisinden giriş yaptım ve buraya da kaydırdım, bağladım. Aynı şekilde bu köşeden de alıp ikisini de birbirine bağlıyorum arkadaşlarım ve bir zincir çekip o ipi birleştirme işlemini tamamlıyoruz. Bakın şöyle bir görüntü elde ettik arkadaşlar. Bunların büyüklüklerini dediğim gibi daha büyük ya da daha küçük. Bakın bu daha küçük mesela. Ama bu daha büyük. Böyle bu da aynı şekilde büyük. Farklı farklı yapabilirsiniz arkadaşlarım. Tercih tamamen size kalmış. Çok güzel atkılar yapabilirsiniz. Böyle hırkalar yapabilirsiniz. Hatta bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Birini yapıp birini yani çiçek yapıp birini boş bırakabilirsiniz. Böyle değişik değişik farklı şekillerde kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki en güzel, en farklı, en değişik örgü modellerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.